Herkese merhaba. Bugün üç büyük dinin de temelinde yer alan çok önemli bir isimden, İbrahim peygamberden bahsedeceğiz. Ama bizim odak noktamız onun Hristiyanlık içindeki o çok özel, çok merkezi rolü olacak. İşte bu soru aslında Hristiyan teolojisindeki en temel, en büyük dönüşümlerden birini özetliyor. Düşünsenize, İsrailoğullarının atası olan İbrahim, nasıl oldu da bir anda etnik kökeni ne olursa olsun, iman eden herkesin manevi babası haline geliverdi. İşte bu değişimin peşine düşeceğiz şimdi. İbrahim'in Hristiyanlıktaki rolünü tam olarak anlayabilmek için önce şunu görmemiz lazım. Mirasın tanımı tamamen değişiyor. Yani artık mesele kan bağı değil, bambaşka bir şey, inanç bağı. Bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Hristiyanlığın getirdiği o büyük dönüşüm tam olarak bu. Yeni ahit, İbrahim'in mirasını alıyor, kan bağından çıkarıp iman bağına taşıyor. Böylece ne oluyor? İbrahim artık sadece kendi soyundan gelenlerin değil, inanan herkesin atası oluyor. Kapılar herkese açılıyor. Peki bu büyük teolojik değişimden önce gelin İbrahim'in hikayesinin kökenine, yani Eski Ahd'e bir bakalım. Orada İbrahim'in hayatını şekillendiren iki temel şey var. Tanrı'dan gelen büyük vaatler ve inancını sonuna kadar sınayan o meşhur itaat testi. İşte bu yolculuk adeta Tanrı'nın İbrahim'e verdiği temel sözlerin bir özeti gibi. Çağrı, antlaşma, uzun bir bekleyişin ardından gelen oğul ve son olarak o inanılmaz sınav. Ve göreceğiz ki özellikle bu vaatler Hristiyanlık için bambaşka, çok daha derin bir anlam kazanacak. Evet, bu üç vaat, yani bir halk, bir toprak ve evrensel bir kutsama, bunlar İbrahim'in hikayesinin adeta temel direkleri. Ama işte o üçüncü vaat var ya, yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak sözü, Hristiyan yorumunun tam da kalbine yerleşecek olan vaat işte bu. Şimdi hikayede büyük bir dönüm noktasına geliyoruz. Yeni ahit. Metinler önce İbrahim'le kurulan o fiziksel, o kan bağına bir saygı duruşunda bulunuyor, evet. Ama hemen ardından onun çocuğu olmak ne demek bu tanımı alıp kökünden sarsıyor, tamamen yeniden yazıyor. Bu işin başlangıç noktası. Yani İsa'nın soy ağacı onu doğrudan İsrail tarihine ve İbrahim'e verilen sözlere bağlıyor. Bu önemli. Ama İsa'nın kendisi çok net bir sinyal veriyor. Sadece soyundan gelmek yeterli değil. İşte en can alıcı nokta tam olarak bu. İsa odağı tamamen değiştiriyor. Mirastan eyleme, yani kandan davranışa kaydırıyor. Mesele ben onun soyundanım demek değil, ben onun gibi davranıyorum, onun gibi inanıyorum diyebilmek. İbrahim'in imanını yaşatmak yani. Peki İsa'nın başlattığı bu fikirsel devrimi kim alıp adeta Hristiyan teolojisinin temel taşı haline getirecek? İşte o kişi Havari Pavlus. Pavlus İbrahim'i alıyor ve onu bambaşka bir yere koyuyor, evrensel bir iman modeli yapıyor. Pavlus'a göre İbrahim bir insanın Tanrı katında nasıl doğru kabul edildiğinin en mükemmel örneği. Peki nasıl? Dini kurallara harfiyen uyarak mı? Hayır. Çok daha derin, çok daha temel bir şeyle, imanla. Bu kendi zamanı için inanılmaz radikal bir fikir. Düşünsenize, diyor ki kurtuluş, sizin iyi işler yaparak kazandığınız bir şey değil. O, iman ettiğiniz için Tanrı'dan size gelen bir hediye ve Pavlus'un bu tez için sunduğu en büyük kanıt kim? Tabii ki İbrahim. İşte Pavlus'un bütün argümanını dayandırdığı kilit cümle bu. Diyor ki, bakın İbrahim daha ortada Musa'nın yasası falan yokken, sadece ve sadece Tanrı'nın vaadine olan o sarsılmaz imanı sayesinde doğru sayıldı. Bu ne demek? İman, yasanın bile üzerinde demek. İşte bu anlayış kapıları sonuna kadar açıyor. Evrensel bir iman ailesi kuruluyor. Artık önemli olan kan bağı değil, İbrahim'in inancını paylaşmak. İster Yahudi ol, ister başka bir milletten fark etmez. Eğer İbrahim gibi iman ediyorsan sen de onun manevi çocuğusun. Şimdi hatırlıyor musunuz o üçüncü vaadi? İşte şimdi tam oraya geri dönüyoruz. Hristiyan teolojisine göre İsa Mesih'in hayatı, ölümü ve dirilişi Tanrı'nın İbrahim'e verdiği o tüm ulusları kutsama sözünün tam olarak gerçekleşmesidir. Peki ama nasıl oluyor bu evrensel kutsama? Yeni ayetin cevabı çok net. İbrahim'e verilen o özel vaat İsa aracılığıyla bütün dünyaya yayılıyor. Herkes için ulaşılabilir hale geliyor. Yani bu bakış açısına göre İbrahim'in yaşadığı her şey aslında yüzlerce yıl sonra yaşanacak büyük bir olaya, yani kurtuluşun bütün insanlığa sunulacağı o ana bir işaretti.
Ve bu durum eski ve yeni ayet arasında kurulan çok güçlü sembolik bir paralellikle adeta taçlandırılır. İlk Hristiyanlar için bu paralellik müthiş bir anlam taşıyordu. İshak'ın kurban edilme hikayesi, onlara göre İsa'nın çarmıha gerilmesinin bir ön habercisi, bir gölgesi gibiydi. Bir babanın o çok sevdiği oğlunu bir dağda Tanrı'ya sunmaya razı olması, Baba Tanrı'nın biricik oğlu İsa'yı bütün insanlık için feda etmesinin en güçlü sembollerinden biri haline geldi. Peki o zaman toparlayalım. Tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde İbrahim Hristiyanlıkta tam olarak hangi kilit rolleri üstleniyor? İşte bu 4 rol Hristiyanlığın İbrahim'e bakışını mükemmel bir şekilde özetliyor. Bir yanda İsa'nın fiziksel atası olarak İsrail tarihindeki köklerine saygı duyuluyor, diğer yanda ise mirası evrenselleştirilerek inancın babası olarak kapılar tüm insanlığa sonuna kadar açılıyor. Sonuçta İbrahim'in Hristiyanlıktaki öyküsü bize şunu gösteriyor. Ortak bir miras, yepyeni bir bakış açısıyla nasıl radikal bir kapsayıcılık ve evrensel bir umut mesajına dönüşebiliyor. Ve bu da bizi düşünmeye sevk ediyor. Tek bir ata, farklı pencerelerden bakıldığında nasıl da bütün insanlığın babası haline gelebilir.